Artık Mostar'a veda etme vakti dostlar. Hemen karşımızda Mostar'ın tren istasyonu var. Onun yanında da otobüs terminali var. İkisi yan yana. Ama girişleri farklı. Terminale şuradan giriyorsunuz. İçeride bilet alabileceğiniz, bilgi alabileceğiniz kısım var. Tren istasyonunun girişi de hemen karşımızda. Yani iç kısımda daha doğrusu. Zaten tren işaretini görünce anlarsınız nereden girmeniz gerektiğini. Oh oh oh, kalabalık bir grup var burada. Karşısı bilet ofisi. Oradan bilet alabilirsiniz. Aynı zamanda tren saatlerini de oradan sorabilirsiniz. Mostar'dan Saraybosna'ya sabah tren var. Akşam 5'te tren var. Bir de sanırım akşam 8'de mi ne tren var. Yanlış bilmiyorsam. Gelince mutlaka şey yapın, sorun. Biletleri ve saatleri şey olsun, yani bir sıkıntı, problem yaşamayın. Planınızı, programınızı ona göre yaparsınız. Peronlar üst kattaymış. Şimdi benimki ikinci perondu. Şöyle ikinci perona doğru yürüyelim. Ne kadar aldım ben bileti? Bu arada bura bayağı bir silik milik bir şey kokuyor ya. Garip kokuyor yani. Joker'i çizmişler. Benziyor biraz Joker'e. Ne kadar aldım ben bileti? 14 Bosna markını aldım. O da 7 euro yapıyor. Trenimiz buraya gelecek. 5 yıl önce ters rotayı yapmıştım. Saraybosna'dan Mostar'a trenle gelmiştim. O zaman sabah erken saatte ilk trenle gelmiştim. Çok güzel bir manzarası oluyor. Yani bu rotayı yapacak olanlara tavsiye ederim. Otobüse gitmeyin. Trenle gidin. Oldukça eski gözüküyor tren istasyonu. Hemen arkamızda da yük treni var. Şöyle ileriye kadar uzanıyor ucu. Başı da hemen şurada. Ha, ileride tünel varmış. I think this. Man, so nice to meet you. Me too. Yeah. Good luck. Good luck. Take care. Maybe we'll. Yeah, maybe. Ciao. Bye bye. Güzel bir sohbet ettik arkadaşlar. Trenimiz birazcık gecikmeli geldi. Kaç dakika? Aşağı yukarı 15-20 dakika diyeyim ben. Kalabalığa bakar mısınız ya? Çakmağımız bozuldu 4. günde. Abi şu arkaya doğru ilerleyelim. Is it free? It's okay? Okay. Boş yer bulduk, çök. Feci bir kalabalık var. Aşağı yukarı 2 saat sürecek sanırım yolculuk. Hey, yine pencere kenarı sayılır ya. Buradan izleye izleye gideriz manzarayı. Saraybosna'ya ayak basmış bulunuyoruz. 2 saat kadar sürdü sanırım. Evet, 2 saat kadar sürdü sanırım yolculuk. Şimdi benim hostel merkeze yakın. Oraya yürüyerek gideceğim. Hava daha kararmadı. Ne kadar? 3 kilometre falan olması lazım buradan. Yine otobüs terminali ile tren istasyonu yan yana Saraybosna'da da. Şöyle sizlere dışarıdan göstereyim. Railway Station diye yazıyor zaten. Saraybosna'da kapalı bir hava var. Böyle basık, boğuk bir hava var. Ama sıcak. Hissediyorsunuz o sıcağı. Bu arada yolda çok güzel manzaralar görerek geliyorsunuz. Böyle bir sağ tarafa bir sol tarafa bakmanız gerekiyor. Ne yazık ki ben tam pencerenin yanına oturamadım. O yüzden sizler için güzel görüntüler alamamış olabilirim. Çekmeye çalıştım elimden geldiğince. Ama yansıyordu ışıktan dolayı. Bir de sürekli böyle kolluyordum, acaba ne tarafta güzel manzara var, yakalayabilir miyim diye. Bazılarını kaçırdım, çekemedim kameraya. Dayı
Ya öyle bir yerde durdun ki tam önümde durdun ya dayı yani. Tam önümde. Biraz daha gitsen gerçi yolu kapatırmış. Şimdi ne yapacağımı şaşırdım ben de. Sağdan mı geçsem, soldan mı geçsem. Çekmeye çalıştım yani sizler için görüntüler ama yansıyordu ışıktan. İdare edin artık dostlar, yapacak bir şey yok. Ama tavsiye ederim yani, eğer Saraybosna'dan Mostar'a ya da Mostar'dan Saraybosna'ya gidecekseniz otobüslerine tren tercih edin. Pişman olmazsınız. Ama önceden binmeye çalışın. Mesela ben erken binemedim. Böyle kapış kapış herkes gittiği yer kaptı bana. Pencerenin kenarı değil de böyle bir tık daha uzak yerde. Yine ama çaprazdan ben gördüm. Benim hostele geldik. İsmi Bobito. Hello. Bobito Hostel. Okay. How are you? Merhaba. Merhaba, Türkçe. Türkçe, evet. Ha, buradan mı? Ha, köşe. Una granada. Tamam. Tamam. Pet. Tamam. 5. Peş. 5. Tamam. Tamam. İzmir. 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 Hvala. Pet, Bobito. Hvala. Hostel birazcık böyle ara sokakta, tepede kalıyor. Tepede dediğim biraz yokuş çıkarak geliyorsunuz hostele. Ama merkezden tam 1 kilometre. Başçarşı Saraybosna'nın merkezi. Buradan 1 kilometre uzakta. Kalacağım yer burası. Check-in yaptım dostlar. Kalacağım oda burası. Hosteli bilmeyenler için, hostelde bir tane odayı başka kişilerle paylaşıyorsunuz. Mesela benim odamda 5 tane yatak var. Şöyle göstereyim. Kilitli dolap var. Abla hem aşağı anahtarı verdi. Aşağı kapının anahtarını verdi. Hem de bu kilitli dolabın anahtarını verdi. Duş için havlu verdi. Ama bunu her hostel vermiyor. Sağ olsun bu abla verdi. Üst yatak boşmuş. Orada kalacağım. Manzaramda Saraybosna'nın merkezi. Hava birazdan kararacak. Bu akşam dışarı çıkmam. Yarın sabah erkenden kendimi sokaklara atarım. Saraybosna'yı gezmeye başlarız. Saraybosna'da güzel bir güne uyandım. Boğucu bir sıcak yok. Güneş tenimi yakmıyor. Hemen kendimi attım sokaklara. Başçarşıya geldim. Saraybosna'ya geldiğiniz zaman gezmeye buradan başlayacaksınız. Ve hatta bu Sebil'den başlayacaksınız. Çünkü bu Sebil'in bir hikayesi var. Yani bir rivayet var daha doğrusu. Rivayet odur ki, bakalım boş çeşme var mı? Yok. Anında bu çeşme boşaldı. Rivayet odur ki buradan su içerseniz tekrardan Saraybosna'ya döneceğiniz söyleniyor. Tabi bu bir rivayet. Ama bu rivayet benim açımdan doğrulanmış oldu. Çünkü 5 sene önce yine bu Sebil'den su içmiştim. Saraybosna'yı gezmiştim. Bosna Hersek'i gezmiştim. 5 sene sonra tekrardan aynı Sebil'den su içerek Saraybosna gezime başlamış bulunuyorum. Başçarşı Saraybosna'nın kalbi. Bu Sebil de Saraybosna'nın simgesi dostlar. Yani geldiğinizde mutlaka buradan su içeceksinizdir ama ağzınızı çeşmeye dayayarak içmeyin. Böyle elinize alıp öyle için. Çünkü gördüm yani bazı insanlar böyle ağzını dayayarak falan içiyor. Böyle birazcık yıkayın çeşmeyi, yapıştır. İç, güzel. Taze, buz gibi su akıyor oradan. Birçok Osmanlı eserinin bulunduğu, restoranların, kafelerin bulunduğu, işte hediyelik eşya dükkanlarının, kuyumcuların bulunduğu bir çarşı burası. Zaten kalabalıktan anlayacağınız üzere insanlar genelde vakitlerini burada geçiriyorlar Saraybosna'da. Müzelere giriyorlar. Şehrin sokaklarında yürüyorlar. Eski bir hava, eski bir dokuyu da görmeniz mümkün buralarda. Burada fes satıyorlar. Böyle geleneksel kıyafetler var. Şöyle koyalım fesi. Ucu birazcık değişik. Çarıklar deriden yapılmış. El yapımı hepsi. Kapatmışlar hediyelik eşya dükkanını ama bunlar dışarıda böyle. Ha yok, bu diğer dükkanın ya. Girişi buradaymış, pardon, diğer kapısı kapalıymış. Bir an dedim acaba dükkan kapalı da eşyaları dışarıda mı bıraktı?
Bir yandan size etrafı gösterirken diğer yandan Bosna Hersek hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Burası aşağı yukarı 3,5 milyon nüfusu olan bir ülke. Nüfusun büyük bir kısmını Boşnaklar oluşturuyor. Sırplar yaşıyor, Hırvatlar yaşıyor, Çingeneler yaşıyor, Türkler yaşıyor. Yani birçok farklı etnik kökenden insanın yaşadığı bir ülke burası. Para birimi Bosna markı, bugünlerde 1 euro düz hesap 2 Bosna markı diyeyim. Yani 1'e 2'lik bir oran var. İşte 1,95 küsür gibi düşünebilirsiniz. Yakın tarihte ne yazık ki çok üzücü olaylar yaşadı burası. Biliyorsunuz 1992-95 yılları arasında Bosna Savaşı yaşandı. Tabii onun öncesi var, sonra yaşananlar var vesaire. Onlardan da kısa bir bahsetmek istiyorum aslında. Öncesinde yaşanan, hani bu savaşı ne tetikledi? Bundan da kısa bir bahsetmek istiyorum videonun ilerleyen kısımlarında. Bu savaş 1995 yılında sona erdi. Kasım 1995'te Amerika'da Sırplarla Boşnaklar arasında bir anlaşmaya varıldı. Ve Aralık 1995'te de Paris'te bu anlaşma imzalandı, resmiyet kazandı. Bu anlaşma şu şekildeydi. Bu topraklarda bir Sırp Cumhuriyeti kuruldu ve Bosna Hersek Federasyonu kuruldu. Yani 2 tane birim olarak ayrıldı. Bunun dışında bir de özerk bir bölge var. Biriçko diye sanırım telaffuz ediliyor. Orası bu 2 birimden bağımsız olarak ayrı bir özerk bölge. Şu an Bosna Hersek topraklarında bu şekilde bir siyasi yapı var. Yani bir sistem var, yönetim biçimi var. Bunu bilmek gerekiyor, buranın yapısını anlayabilmek için. O yüzden söylemek istedim. Yaşanan olaylar hala taze olduğu için acısını koruyor. Şehrin birçok noktasında, evlerde, işte yerlerde bomba izlerini, mermi izlerini görmek mümkün. Şimdi Başçarşı kısmını bir gezelim. Şehrin diğer tarafına da gideceğim. Orada zaten bunları sizlere göstereceğim, anlatacağım dostlar. Başçarşının içerisinde görebileceğiniz ev tipi bu şekilde. Böyle siyah kapısı var. Pencerelerin dışı ahşaptan siyaha boyamışlar ama iç kısmı demir korkuluklar var. Şöyle yan tarafa geçersem daha rahat bir şekilde görebilirsiniz çatıyı diye düşünüyorum. Buradan gözükmüyor çok. Diğer evlerin çatısını gösteririm. Şöyle. Çok hoş gözüküyor açıkçası ya. Böyle kiremit rengi çatılar. Siyah ahşaptan kapılar. Pencerelerin ahşaplarını da siyaha boyamışlar. Mimari olarak güzel. O eski dokuyu hissedebiliyorsunuz burada yürürken. Çarşının içerisinde önemli bir Osmanlı eseri var. Gazi Hüsrev Bey Camii. Şöyle göstereyim sizlere. Güzel bir cami burası. Gayet hoş bir mimarisi var. Büyük de bir cami. Köşede turist bilgi ofisi var. Buradan bilgi alabiliyorsunuz. Aynı zamanda camiyi ziyaret etmek isterseniz bilet almak zorundasınız. Burada da biletler yazıyor. Sadece camiyi gezecekseniz giriş saatleri. Bunlar, giriş ücreti de 5 mark, yani 2,5 euro. İşte müze var, bir de kütüphane var. Hepsinin satıldığı bir bilet var. 10 mark ücreti, o da 5 euro yapıyor. Biletinizi temin ediyorsunuz. Görevli sizi girişe götürüyor. Daha sonrasında geziyorsunuz. Burada da sebil var. Su içebilirsiniz. Elinizi yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Bayağı güzel ve büyük bir sebil. Güzel bir mimarisi var caminin. Burada da kıyafet kuralı yazıyor ve ziyaret edebileceğiniz saatleri yazmışlar. Caminin hemen yan tarafında bir tane saat kulesi var. O da tarihi bir saat kulesi. Avluda da birkaç tane kabir var. Böyle bilgilendirici not koymuşlar. Müze hakkında, işte cami hakkında, ondan sonra şadırvan hakkında, kabirler hakkında. Detaylı bilgi sahibi de olabiliyorsunuz. Yani aslında temel şeyleri yazmışlar. Onları birazcık okumuştum ben. Temel bilgiler vermişler. Çok detaya girmemişler doğrusu. Detay demem hata olur. Çarşının içerisinde bir börekçi gözüme kestirdim. Hemen geldim, burada bir boşnak böreği yemek istedim. Hvala, thank you. Abla magnet hediye etti ya. Sağ olsun. Elinde börek olan bir abi selfie çekiliyor Sevil'in orada. Saklarım hatıra. Evet, şimdi boşnak böreğini tadalım bakalım. Bu geldiğim börekçide gramaj hesabı alabiliyorsunuz. Mesela 2 parça yemek istediğiniz tartıyorlar. Birim fiyatından hesaplıyorlar.
Ne kadar tutuyorsa onu ödüyorsunuz. İstiyorsanız üstüne ekstra ücret ödeyerek yoğurt döktürüyorsunuz. Bu şekilde boşnak böreğimiz hazır hale geliyor şimdi. Güzel kokuyor. Sıcak, güzel, taze. Bayağı lezzetli oluyormuş ya. Yoğurtla börek, kıymalı börek birleşince bayağı lezzetli oluyormuş. Hayatımda ilk defa yiyor olabilirim börekle yoğurt kombinasyonunu. Daha önceden yediğimi hatırlamıyorum. Bayağı güzel oluyormuş ha. 5 mark ödedim ben bu arada bu tabağa. Çok beğendim. Yoğurt da şahane olmuş. Ayrıca taptaze börek. Sıcacık ve taptaze. Şöyle börekleri de göstereyim sizlere dostlar. Burada böyle gül böreği de var. İşte peynirli, patatesli, ıspanaklı, kıymalı. Hangisinden ne kadar istiyorsanız seçiyorsunuz. Şu arkada tartıyorlar. Yoğurt istiyorsanız yoğurtla döküyorlar. Bu şekilde yiyorsunuz. Yoğurtlu tavsiye ederim. Thank you so much. Hala. Yoğurtlu bayağı hafifletiyor çünkü tadı. Şöyle göstereyim. Burada etlinin mesela kilosu 20 mark yani 10 euro. Peynirlinin kilosu 9 euro 18 mark. Ispanaklının kilosu da 9 euro 18 mark. Patatesinin kilosu 12 mark yani 6 euro. Burada da böyle parça alırsanız ne kadar olduğu yazıyor. İşte en pahalısı kıymalı, o da 2,5 euro 5 mark. Şöyle göstereyim sizlere. Şey de yapıyorlar, köfte de yapıyorlar, cevapi. Burası güzeldi. Ahmo ismi. Hemen zaten Sebil'den görürsünüz burayı. Hiç ara vermeden gidip üzerine bir kahve içmek istiyorum. Ama canım şekerli kahve istiyor. O yüzden böyle orta şekerli bir Türk kahvesi ya da Bosna kahvesi, özür dilerim, Bosna kahvesi içebiliriz. Burada bir şey var. Kahveci var. Anadolu'ya. Anadolu baklava ve kahve. Fiyatlara bakalım. Bosna kahvesi 4 mark diyor. 2 euro. İçelim bir tane be. Kahvemiz geldi. Burada servis bu şekilde yapılıyor. Cezveyle getiriyorlar. Siz kendiniz içeceğiniz fincana koyuyorsunuz. Fincanın ortasında da böyle ay yıldız var. Ama çevresinde böyle bakır bir koruma var. Hani fincan ısındığı için rahat tutamayabilirsiniz. O yüzden böyle bakırdan tutun. Daha rahat için hesabıyla yapılmış. Hemen burada da şöyle lokum var. Ve içerisinde bir tane de şeker var. Şeker atmak isteyenler için. Bu arada şekersiz söyledim ben. Dedim şimdi şeker beynimizi bulandırmasın. Şekersiz kahve içelim. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı 4 mark yani 2 euro. Biraz da dibinde kaldı. 1,5 fincan gibi düşünebilirsiniz. En son geldiğimde de böyleydi, hatırlıyorum yani. Biraz fazla koyuyorlar. Mis gibi kokuyor valla. Acı kahve kendimize getirir. Bildiğim kadarıyla Osmanlı'da da kulpsuz fincanlar kullanılıyordu. Bu kulplu fincan kültürü Fransa'dan ya da Avrupa'da başka bir ülkeden mi gelmişti? Fransa diye aklımda kalmış ama yani Avrupa'dan geliyor bu kulplu kültürü. Fincan kültürü. Güzelmiş ama ya. Bakır tepsi güzelmiş. Şöyle şunu kenara koyayım da sizlere bakır tepsiyi de göstereyim. Sebil var. Saraybosna yazıyor, yani Sarajevo yazıyor. Güzel işlenmiş. Buna nasıl tala bakıyorlar acaba? Telvesi burada kaldı. Hakikaten ha, nasıl bakıyorlar acaba tala? Eyvallah. Evet, Emret Gülüm, söyle. Eyvallah. Bu arada benim ismim Burak abi. Ben de Alihan Tanrıverdi. Memnun oldum. Alihan Tanrıverdi. Eyvallah evet, abi. Her zaman hoş Çok geldiniz. memnun oldum abi. Ben de memnun oldum canım. Burada duydum abi Türkçe konuştuğunu, dedim Evet. bir geleyim bir Abi, sohbet edeyim. Şunu biliyorum. Bakın tüylerim odun gibi oluyor. Türk'ten başka dost yok. Ben bunu biliyorum abi. Kim olursa olsun. Tamam, hepimiz insanız. Hepimiz aynı şeyde yaşıyoruz, atmosferde, ama Türk'ten başka dost yok. Bir yerde yıkıldığın zaman yine muhakkak bir Türk eli uzanıyor. Kardeş diyor, ver elini. Kürdü olsun, Türk olsun, Alevisi olsun, Laz olsun, hiç fark etmez. Türk olsun, çamurdan olsun, hiç önemli değil. Kaç yıldır buradasınız abi? Ben abi Çin'de yaşıyordum. Çin'de yaşıyordun. Çin'de yaşıyordum.
Çin'deki korona bayağı ortalığı kasıp kavurunca Eyvah, eyvah. yatay geçiş var yani üniversiteler arası. Evet. Ben de milletler arası yatay geçiş yaptım. Çin'den buraya. Çin'den buraya, daha doğrusu Amerika'dan Çin'e, Çin'den buraya geldim. 2 yıldır da Las Vegas'ta yaşadım. Oradan Çin'e geçtim. Çin buradan dedi ki Alihan Usta sen ölme. Haydi git. Bosna'ya git. Bosna'ya geldim abi. Peki abi Amerika'da da Çin'de de sen istiyorsan bak abi Tabii, müşteriye tabii, hoş devam geldin. ederiz biz. Buyurun. Abimiz burada şey yapıyor, dondurma satıyor da şöyle göstereyim abimizin tezgahında. Şunda 2,5 lira. Vallahi çeşit çeşit dondurmaları var Alihan abinin. Börek. Şuradan sokağın içine girin. Yardırın ablam oradan. Sinyal vermeden sağa gidin. Evet. Evet. Tarih mükemmel sinyal vermeden sola. Abimiz bayağı renkli bir kişiliğe sahip. Böyle geçerken duydum dedim ben bir sohbet edeyim abiyle. Önce biraz böyle sohbet muhabbete başladık. Sonra rica ettim abi dedim hani bir iki sorum var sorabilir miyim? En azından Saraybosna ile ilgili, çarşı ile ilgili. Şimdi abimizin de işine engel olmayalım. Devam ederiz biz sohbete. Bu çikolatalı bebeğim. Olsun abim. Bırakın beni gidiyorum. Vanilya da olabilir mi? Vanilya oldu bile. Oldu bile. Oldu bile. Buyur. Paramız yetiyor mu? Yeter ablam ayıp ettin. Krediniz var. Bir de var şurada çikolata var. Şundan da efendim. Kasede mi yenge? Karamelli kalsın. Peki efendim. Karamelli yer. Abla çalın hangisi? Hapşırırken gözün kapandığında o anda götürüyor. O kadar profesyonel arkadaşlar var. Hırsızlık çok oluyormuş burada öyle Çok abi. duydum. Geçen sene benim hanım geldi. Geldikten bir gün önce çantası çalındı. İkinci gün hafiften bura sallandı. Maraş'tan geldik ya depremde de. Geçmiş Amanın olsun deprem abi. oluyor. Derken uçak rotar yaptı. Antep'e inecek uçak Adana'ya indi. Adana'dan taksi tuttu. Yolda taksi bozuldu. Yani olmadık şeyler oldu. Gelince üst Ya üste geliyor rahat. maalesef. Gelirse üst üste geliyor kardeş. Hani bir laf vardır. Allah dilerse el getirir, yel getirir, sel getirir. Allah da dilemezse el götürür, yel götürür, sel götürür. Dileyen dileyecek. Yaradan var kardeş, yaradan var. Abi şey sorayım Buyur ben canım. sana. Saraybosna'da ve baş çarşıda Evet. durum nasıl? Halk nasıl? Kardeş, Yaşam halk nasıl? mutlu kardeş. Halk mutlu. Çünkü burada öyle bir atmosfer var ki suyundan mıdır, havasından mıdır? Hep smile. Herkeste bir mutluluk var. Mutsuz olanlar işte ne diyeyim son kerteye gelmiş insanlar. Yani kaybedecek bir şey kalmamış. Hayattan bir beklentisi olmayanlar. Herkesin hayattan bir beklentisi var. Mesela benim bile hayattan bir beklentim var. Diyorum ki ya bir Kabe'ye gidebilsem, bir hacca gidebilsem artık ben her şeyi tattım yani. Her şeyi gördüm, geçirdim. Avrupa'da görmüşsüm, Asya'yı da görmüşsüm ama son durak orası. O yüzden yani herkesin bir beklentisi var. Bunların beklentisi nedir? Benim beklentim de şu, bir tık daha hizmeti güzel tutabilir miyim? Kaliteyi daha fazlalaştırabilir miyim? Rakip görmüyorum. Kimseyi kendime rakip görmüyorum. Kimse de beni kendine rakip görmüyor. Çünkü benim sattığım iş bu. Yan komşum çay satıyor, öbürü börek satıyor, öbürü bilmem ne satıyor, hediyeli geçiyor. Herkesin bir kendi atmosferinde bir beklentisi var. Benim beklentim de gelen Türkleri nasıl mutlu eder de memnun eder de gönderirim. Çok fazla Türk geliyor mu abi? Çok fazla Türk var burada. Özellikle işte burası yarın bir gün Şangay vizesi de çıkar buraya. Çünkü o kadar çok talep var ki artık dur nereye gidiyorsun diyorlar. Çünkü nasıl Meksika'da etfaiye polisi bekliyorsa Meksika polisi değil, etfaiye. Nereye gidiyorsun sen? Balayına geldik. Ya yürü git başka yerde balayını yap diyorlar. Çünkü öbür taraf Amerika. O yüzden kimseyi koymuyorlar. Gelene de şimdi yeni bir kanun çıktı. Kaç günlüğüne gidiyorsun? Ben davetiyeyle gidiyorum ama kaç gün sonra buradan çıkacaksın? Bunu soruyorlar. Tabii Avrupa'ya gidecek mi geçmeyecek Tabii geçmeyecek onu mi? bekliyor. Onun Ya da peşindeler. gidiş dönüş biletini göster diyor. Tabii. Öylelikle kardeşim Allah'a şükürler olsun. Oturma vizem de geçen hafta çıktı. Hayırlı olsun abi. Vatandaşlığım çıktı. Sağ olsun patronum da elinden geleni yaptı bana. Ya seviyorum ya insanları kim olursa olsun kardeş. İnsanız ya hepimiz. Ya başka bunun bir öte yanı yok yani. İnsanız. Kim olursa olsun. Sonuçta insanız kardeş. Yaşamak, hayat devam ediyor. Doğru diyorsun abi. Hayat devam ediyor. Hayat Bir şekilde. devam ediyor. Bir şekilde. Ama hayat devam ediyor. Peki abi son bir soru Buyur sorayım. Seni kardeşim. de çok alıkoymak Estağfurullah, istemiyorum. buyurun. Şimdi çok fazla Türk turist geliyor ya buraya. Evet. Bizdeki ekonomide malum. Tabii. Hala böyle Türk lirasıyla gezilebilecek bir lokasyon mu? Bosna, Saraybosna. Burası bazı yerler öyle, bazı yerler öyle değil. Mesela burada bir çizgi var. Pusula dediğimiz. Öbür taraf Avrupa yakası. Bu taraf Osmanlı yakası gibi oluyor. Öbür tarafta bir tık daha Euro, sumsu, yani Euro bazında Daha alışverişler. pahalı gibi. Daha pahalı tabii. Elit olmuş oluyor. Bu tarafta Osmanlı usulü, anam babam usulü olmuş oluyor. Yine bu taraf biraz daha uygun. Yani burada bir kebabı köfte 7 liraysa orada 15 lira.
7 lira 7 derken kayıp pardon. Ha, 7 kayıp. Bosna kayıp. Aynen mark ha. Bosna marka. Ha. Mark diyor biz Ben de kayıp. söyleyemedim. Osmanlı hala devam ettiği için burada euro geçmiyor. Kaç kaybederdik ya önceden Osmanlı. Şimdi orada kaç euro? Orası euro. Ama burası gayme. İkiye bölüyorsunuz zaten. Aynen her şey euro ikiye fiyatı bölünüyor. çıkıyor. Aynen Evet. kardeşim. Buraya gelen de kardeşim beklentisini çok yüksek tutmasın. Çünkü burası yani Osmanlı, Avrupa değil, Osmanlı. Yani burada bazı şeyler yok. Bazı şeyler yok ama öbür tarafta bazı şeyler var yani. Her şey var orada. Ama bu tarafta yok. Teşekkür ederim Rica abi. ederim. Vallahi çok sağ olsun. Çok Sen de memnun sağ ol oldum. canım, ben de Kendine çok memnun iyi oldum. bak. Allah'a emanet Hayırlı olun. işler olsun. Sizi Eyvallah seviyorum, abi. Türkiye. Eyvallah abi Ben sağ ol. sizi unutmadım. Siz de beni unutmayın. Çok renkli bir abiydi. Dur onun yanındaki sokaktan girecektim. Abi. Ya doğru. Doğru. Kürtaj yapıyorum. Abi çok renkli bir kişiliği var ya abinin. Ay vallahi yüzümü güldürdü ha. Şöyle ara sokağa girelim. Çarşının içinden şehrin diğer kısımlarına doğru gezmeye devam edelim. Vallahi karnım doydu. Kahvemi de içtim. Güzel bir sohbet de aldım abiden. Mis. Yüzümüz de güldü. Neşeli kişiliğiyle. Böyle biraz enerji de verdi. Oh be. Kendime geldim vallahi. Burada euro veya kart kabul etmiyorlar. Sadece Bosna markıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Tekrar edeyim, 1 euro 2 mark. Yani 1'e 2'lik bir oran var. Çok fazla turist var yalnız. Şu ana kadar gördüğüm. Aa şurada çarşı var, girelim. Bezistan. Türk turist çok fazla. Avrupalı turistler tabii ki yakın olduğu için ve uygun fiyatlı olduğu için burayı tercih ediyorlar. Özellikle Fransa'dan çok gelen gördüm. Hırvatistan'dan gelen gördüm. İngilizler, Almanlar. Bunun dışında Arap ülkelerinden de gelen çok fazla turist var. Herhalde buraya uygun uçuş vardır diye düşünüyorum. Dubai'den uçuş varsa bilmiyorum. Çok pırpır ediyor kamera ya. Cık. Şallar güzelmiş. Birazcık büyük bir cezve. 40 mark yani 20 euro yapıyor. Bu cezveyi çok güzel boyamışlar yalnız. Ne kadar güzel gözüküyor. 60 mark yani 30 euro. Bakın kahve içtik ya. Ben de bir fincan geldi. Normalde böyle 2 fincan oluyor. Bu 2 kişiye de yetiyor. O da 20 euro yani 40 mark. Onun farklı boyanmış versiyonları var. Hepsi bakır bu arada. Yani yanlış bilmiyor isem hepsi bakırdan yapılma. 20 euro, 30 euro, 40 euroya fiyatlar var. 2 kişilik fincan takımı. Şöyle bak, içerisinde ay yıldız var. Şöyle büyük bir tane set var. 80 mark yani 40 euro. Tepsisi, cezvesi, böyle lokumluk 4 kişilik fincan takımı. Gayet güzel ya. Yani hediyelik alınabilir aslında. Bosna'dan güzel hatıra. Burada takıcı tokacı. Hediyelik eşya. Turistleri cezbedebilecek her türlü şey var buranın içerisinde. Ekran birazcık pırpır ediyor, kusura bakmayın. O da ışıklardan kaynaklı. Sanırım ISO ayarını değiştirmem gerekiyor kameranın. Birkaç ayar denedim ama çok geçmedi. O yüzden eski ayarına geri döndürdüm. Görüntü kalitesini de bozmak istemiyorum. Çünkü güzel görüntü alıyor kamera. Onu kaybetmek istemiyorum. Bazen böyle ışıklı yerlerde pırpırlı olacaktır. Onu da birkaç dakikalığına en fazla idare edin dostlar. Nehir ne kadar kötü gözüküyor. Yani şehrin göbeğinden geçen ve kilometrelerce uzanan nehrin şu görüntüsüne bakın ya. Ne kadar kötü gözüküyor. Pislik falan var içerisinde. Çöp atmışlar. Yosun bağlamış. Şimdi karşıda bir tane taş köprü görüyorsunuz. Oraya doğru yavaş yavaş yürüyorum. Lise yıllarında ders kitaplarında 1. Dünya Savaşı'nın nasıl başladığını anlatan bir olay vardı. Bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand'a bir suikast düzenleniyor. Ve bunu bir Sırp milliyetçisi yapıyor. Ve bu suikast sonrasında Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş ilan ediyor. Ve 1. Dünya Savaşı böyle başlıyor. Yani aslında altında birçok sebep yatıyor. Ama 1. Dünya Savaşı'nın başlangıç olayı bu olarak kabul ediliyor. Şu an baktığımız bu köprü Latin Köprüsü. Hemen burada Franz Ferdinand'a bir Sırp milliyetçisi tarafından
suikast düzenlenmiş. Yani tam olarak buralarda bir yerde. Belki karşıda, belki burada. Şimdi bakıyorum onun o noktayı belirten bir işaret vesaire bir şey var mı diye. Yani 110 yıl önce burada bir suikast düzenleniyor ve bu olay ve geçmişinde yaşanan bazı sebepler bilmem neler üst üste biniyor. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına alan açıyor, bir sebep oluşturuyor. Şu an tarihi bir noktadayız. Yani yıllarca ders kitaplarında bu olayı görüp, işleyip 5 yıl önce de ziyaret etmiştim burayı ama sizlerle birlikte tekrardan ziyaret ediyorum. Aa bak burada. Görüyor musunuz? Tam olarak bu nokta olsa gerek. Sırp milliyetçisi, elinde silah var. Avusturya Arşidükü ve eşi burada kendisine suikast düzenleniyor. From this place on 28 of June, yani diyor ki bu yerde diyor 28 Haziran 1914'te Gavrilo Princip, sanırım bu suikastçının ismi. Bir suikastçı Avusturya Macaristan işte Arşidükü'ne, Franz Ferdinand'a ve eşine burada diyor suikast düzenledi. Tamam, yeri bulduk, burasıymış. Hatta burada bir tane fotoğraf var. Arşidük ve eşi. Bu köşede suikast düzenlemiş. Ha bak burada duruyormuş galiba adam. Şöyle ayaklarımızı koyalım. Bu da Arşidük'ün bindiği araç olsa gerek. Yani onun tasviri olsa gerek. Yani bu noktadan kendisine ateş ederek suikast düzenliyor. Bu arabanın içerisinde oturuyormuş Arşidük ve eşi. Önde şoför. Gerçek araba mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle replikasıdır ya. Gerçeğini şey yapmazlar. Koruyorlardır bir müzede. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı bu kabul ediliyor. Dediğim gibi ama altında bir sürü sebep var Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasının. Bakın yılı da yazmışlar buraya. 1914. Tarihi bir yerdeyiz anlayacağınız. Hemen karşımızda da Latin Köprüsü var. Hani bir Taksim Cenk seviyesinde değil. Baş çarşıyı arkanıza aldığınız zaman Ferhadiye Caddesi'ne doğru yüzünüzü dönün. Yürüyün abi oraya doğru. Çok güzel böyle bir sokak karşınıza çıkacak. Yani baş çarşının devamı aslında burası. Bizim İstiklal gibi düşünebilirsiniz ya da İzmir'deki Kıbrıs Şehitler Caddesi gibi düşünebilirsiniz. Sağlı sollu restoranlar var, dükkanlar var. Araç trafiğine kapalı. Kafeler var. İnsanlar genelde buralarda vakit geçiriyorlar. Alışveriş yapabilecekleri dükkanlar var. Güzel bir yer. Mimarisi de çok güzel. Yani arkada kaldı biraz ama bu tip evler benim hoşuma gidiyor. Şimdi göstereceğim. Şu tip mimari benim çok hoşuma gidiyor. Sanırım Avusturya döneminden kalan mimari yapı bu. Yani buraya birkaç farklı imparatorluk, krallık zamanında hükmetti. Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu da burada hüküm sürdü. O yüzden Türk eserlerini burada görebiliyoruz. Balkanların kaybedilmesinden sonra bir Türk nüfusu da kalmış bu bölgede. Merkezde bu tip mimariyi oldukça fazla göreceksiniz. Baş çarşıya doğru yürüdüğünüz zaman da biraz daha Türk mimarisi hakim oraya. Köşede sonsuz ateş var. Onu göstermek istiyorum sizlere. İkinci Dünya Savaşı'nda ölen askerlerin, insanların anısına yapılmış bir anıt diyeyim ben. Şöyle göstereyim sizlere. Bosna Savaşı zamanından kalan kurşunlar var. Yani Saraybosna'yı gezerken birazdan daha detaylı göreceğiz. Birçok binada bu kurşun izlerini, şarapnel izlerini, bomba izlerini görebiliyorsunuz. Sadece Bosna Savaşı sırasında bu ateş sönmüş. Savaş bittikten sonra tekrardan aktif hale getirilmiş. Arkada bir de açıklama var. Orada şey yazıyor. Vatanı korumak için hayatını kaybeden herkese sonsuz şükranlarımızı sunarız diyor. Yani bu toprakları korumak için insanlar hayatlarını kaybetmişler. Asker olsun, sivil olsun. Onlara şükranlarını belirten bir yazıda yazmışlar. Birçok yerde, yani 2. Dünya Savaşı'nın sirayet ettiği birçok yerde sönmeyen ateş, sonsuz ateş, ebedi ateş var. Gidip ziyaret edebilirsiniz. Genelde turistler gidiyorlar, ziyaret ediyorlar, fotoğraf çekiyorlar. O günleri anımsıyorlardır. Bilmiyorum yani, tarihle ilgilenenler tabii ki. Bakıp geçen de mutlaka vardır.
Bu cadde böyle baş çarşıya doğru devam ediyor. Hatta baş çarşıya bu tramvaylarla da ulaşabilirsiniz eğer şehrin biraz daha merkezin dışında kalıyorsanız. Tramvayların ücretlerini bilmiyorum ama toplu taşımanın bel kemiği bu tramvaylar ve otobüsler de var keza. Üzerinde yazıyor zaten, baş çarşıya yazıyor ve kalktığı nokta yazıyor. 3 numara olması lazım bu baş çarşıya giden tren. Ben 5 sene önce Saraybosna'ya geldiğimde şehre indim. Böyle yürüyorum sokakta, tramvay gördüm. Bir baktım Konya, Saraybosna falan yazıyor üstünde. Büyük ihtimalle Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hediyesi mi artık bilmiyorum. Bir fikrim yok yani. Treni Konya yazıyordu üstünde. O aklımda kalmış. Aman düşüyordum. Amco diye bir tane market var. Merkeze en yakın market burası. Bunu neden söylüyorum? Buraya gelecekler için söylüyorum. Sönmeyen ateş hemen ileride kaldı. Sarı bir bina gözüküyor ya. En yakın market bura. Yani ucuza su falan alabileceğiniz yer burası. Şöyle 1,5 litrelik suyu ne kadar aldım? 0,7 euro. 1,5 Bosna markı. Bulunmuyor çünkü ya. 1,5'luk su satmıyor küçük yerler, bakkal tarzı yerler. Böyle marketler satıyor. Hem o bakkal tarzı yerler bir tık pahalı. Hem de küçük su hemen bitiyor yani. Sıcak havada gelirseniz özellikle öyle büyük suyu hızlı hızlı tüketiyorsunuz. Voda su demek bu arada. Dikkat edin, hem mineralli su var yani gazlı su, hem normal su var. Yapın yani, gazlı su sevmiyorsanız yanlışlıkla onu alabilirsiniz yani, dikkat edin ona. Bosna Savaşı sırasında birçok acı olay yaşandı. Birçok acı hikayeye şahit oldu insanlar. Onlardan bir tanesinin anıtının önünde duruyoruz şu an. Burada bir baba oğluna sesleniyor. Oğlunun ismi Nermin. Sırp askerleri tarafından zorlanıyor bu baba. Hani oğluna seslen, gelsin teslim olsun diye. Oğluna çağrı yapıyor. Nermin, buraya gel. Sırp askerleri bize bir şey yapmayacak. Teslim ol. Güvendeyiz diye sesleniyor. Nermine! Haydi dalam yasam dalam slobodno ko Srba! Nermine! Ama hiçbir zaman oğlu Nermin'den bir cevap alamıyor. Çünkü çoktan oğlu Nermin Sırplar tarafından katledilmiş oluyor. Onun anıtını yapmışlar. Saraybosna'da hemen şehrin göbeğindeyiz, merkezindeyiz. Zaten şehri gezerken birçok ize rastlamak mümkün. O dönemden, savaş döneminden kalan birçok ize rastlamak mümkün. Binalarda olan mermiler olsun, yerdeki bomba ve şarapnel izleri olsun, anıtlar, mezarlar vesaire, yani birçok şeye rastlamak mümkün. Bosna Savaşı sırasında hayatını kaybedenlerin doğum ve ölüm tarihleri, aynı zamanda isimleri yazıyor. Saraybosna'nın çevresinde böyle yüksek tepeler var, dağlar var. Savaş dönemi sırasında Sırp askerleri o tepeleri ele geçiriyorlar ve oradan şehre işte havan atıyorlar, havan topu, bomba atıyorlar. İşte makinalı silahlarla buraları tarıyorlar. Keskin nişancılar resmen insan avlıyor bu bölgede. Tabii şehir harap oluyor. Bayağı bir yıkılıyor binalar vesaireler ve yerlerde de izler. Bomba düştükçe izler kalıyor. Savaş bittikten sonra bu izlerin bazıları silinmemiş. Yani bu şekilde bırakmışlar ve şöyle bir alanda bu izleri korumuşlar. Ölen insanların kanlarını temsilen kırmızıya boyamışlar. Şu an bu yerde gördüğümüz iz savaş döneminden kalan gerçek bir, belki bomba izi, bir havan topu izi, bilmiyorum, bir şey oldu. Burası hasar gördü. Gerçek bir ize bakıyoruz. Belki burada birisi hayatını kaybetti. İnsanların o dönemde yaşananları unutmaması için şehrin birçok yerinde bu simge korunmuş durumda. Birçok yerde Srebrenica'yı unutma yazıyor. İşte daha demin gördüğümüz, o parkın içerisinde gördüğümüz heykel var. Ölen insanların isimleri ve öldükleri tarihler var. Doğdukları tarihler yazıyor. Ya bu izleri görmek mümkün. İnsan düşünüyor. Şimdi kameranın karşısında bana bakıyorsunuz. Baktığınızda ne kadar genç birisi kameranın karşısında duruyor ve konuşuyor, değil mi? Bu yaşanan olaylar 1992-1995 yılları arasında yaşandı. Ben 1993 doğumluyum. Yani benim doğduğum yılda burada savaş devam ediyordu ve binlerce insan burada katledildi.
Ben ne kadar gencim değil mi? Yani gördüğünüz üzere genç bir insanım. Bu olaylar da o kadar genç aslında. O kadar taze, acılar taze, hala unutulmamış. İnsanlar, hala o olayları yaşayan insanlar, hayatta olan insanlar yaslarını tutuyorlar. Onların çocukları, torunları hala yaslarını tutuyor. Böyle olaylar unutulmaz. Bence unutulmamalı da. Şehri gezerken böyle izleri gördükçe, tarihi bilgiye de birazcık sahipseniz gözünüz dolu dolu geziyorsunuz açık söylemek gerekirse. Keza bir müzeye girdiğiniz zaman işte o eşyaları, o dönemde insanların kullandıkları eşyaları, o dönem yaşananları filan böyle birebir gördüğünüz zaman insan bir kötü oluyor. Gözleriniz doluyor. Ağlayanlar oluyor. Çok normal şeyler tabii bunlar. İşte böyle bir gerçeklik var yakın zamanda yaşanan. Böyle bir gerçeklik var ve hala savaş çığırtkanlığı yapan insanlar var. Sanki yani savaş olduğu zaman o insanlar böyle tak diye ön plana koşacakmış gibi çığırtkanlık yapıyorlar. İlk kaçacak olanlar onlar, eminim. Böyle klavye delikanlısı derler ya, ergence tavırlar takınıp işte şöyle yaparız, böyle yaparız, biz şöyle güçlüyüz filan. Savaşın gerçekliği bambaşka, onu yaşayana sormak lazım. Zaten savaşı yaşayan insan öyle bir şey olmasını asla istemez ama savaşı yaşamayan böyle birazcık ergence tavırlar takınan tipler de maalesef yok değil. Onların ağzı torba değil ki büzesin böyle. İnternette sağa sola sallıyorlar. Umarım böyle şeyler yaşanmaz bir daha. İnsan hakikaten şey oluyor, böyle gezerken kötü oluyor. Birçok yerde iz var yani. Baksanıza etrafımızda bir sürü mezarlık var. Bunlar da tarihi çok daha eskiden kalma kabirler. Şöyle çok da yaklaşmak istemiyorum yani, mezar sonuçta burası. Basmayalım burada yatanın üstüne. Şehrin göbeğinde bir parkın içerisindeyim. Hello guys. Hello, Hello, how are you? I'm fine, thank you. Can I have one lemonade? Yes, Yes. of course. With sugar or no sugar? With sugar. Okay, This is Thank for you you. guys. Thank you. thank you. You make the lemonade? Oh yes. Good. Fala, hoje você limonada ou você? Ah, fala. Genç kardeşlerim burada limonata satıyor da To ću kupneš slatko. geleyim bir destek olayım istedim onlara. Eto je za, imaš. Ja idem po sladoled. Şeye karşıyım ben. Çocuklar şimdi bir şey yapıyor. Para verip gitmeye karşıyım. Hani Evet, tamam, dilencilik lütfen, yapmıyorlar lütfen. sonuçta. Hani emeğinin Doğru, karşılığını kaç değil mi? alması Belki gerektiğini öğrensin yani. Çünkü bazıları para verip gidiyor ama bir bardak içerseniz onlar da şeyi anlar yani, emeğimin karşılığını alıyorum. Öteki türlü dilenmek oluyor açıkçası. Çocuk belki gururu kırılır vesaire. Bunlar önemli düşünceler. How old are you guys? 14. 14. Yes. 9. 9. 8. 11. Buyur abi. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Hayırlı işler, kolay gelsin. Dobro, za djecu, on je uzeo za djecu. Sizlere bahsettiğim binaların üzerindeki kurşun izleri, bomba izleri, şarapnel parçalarının bıraktığı hasar. Bazı binalarda görmeniz mümkün. Onarmamışlar, bu şekilde bırakmışlar. Mesela karşıdaki duvarda da var. O günleri unutmamak, her daim hatırlamak için. Kovaçı şehitliğine geldim şimdi dostlar. Burada Bosna Savaşı sırasında şehit olan 1700 askerin mezarı bulunuyor. Ve ileride şöyle kubbeli bir alan görüyorsunuz. Orada da ilk Cumhurbaşkanı Alija İzzetbegoviç'in kabri var. Başçarşıya oldukça yakın bir mesafede. 5-6 dakika yürüyerek buraya gelirsiniz. Sırtınızı Sebil'e verin. Cadde göreceksiniz böyle. Oradan karşıya geçin. Bir ara sokak var.
Oradan yukarı doğru kafelerin yanından tırmanın, hemen buraya çıkıyor zaten o sokak. Aliya İzzet Begoviç'in kabri hemen karşımızda. 1925 doğumluymuş. 2003 yılında da vefat etmiş. Üzerinde bir yazı var mezar taşının. Allah'a andolsun ki köle olmayacağız yazıyormuş. Birazcık tepeye yürüdüğünüz zaman burada Beyaz Kale kalıyor. Tabya'da diyorlar. Girişi 5 mark, 2,5 euro. Ben girmeyeceğim. Ya ücretsizdir, belki burada gözlem noktası gözüküyordu çünkü. Ücretsizdir, sizlere Saraybosna'yı yukarıdan gösteririm diye düşündüm. Öyle geldim ama giriş ücretliymiş. Şimdi videonun bir kısmında bahsetmiştim ya, Saraybosna'nın çevresi tepelerle, dağlarla çevrili diye. Bakın görüyorsunuz karşıda. Şöyle bir alt sokak var, oradan gidersem belki daha rahat gösterebilirim. Yani şehir biraz daha ayaklarımızın altında kalıyor. Karşıda da tepeler var. Şimdi Sırplar o tepeleri ele geçirmişler ve oradan şehre bomba yağdırmışlar. İşte keskin nişancılar insanlara ateş etmiş. Makineli tüfeklerle insanların üzerine ateş açmışlar. Ablukaya almışlar şehri. Binaların üzerinde gördüğümüz o izler, mermi izleri vesaireler hem hani şehrin içerisindeki çatışmalardan hem de o dağdan, tepeden açılan ateş, atılan bombanın izleri aslında. Hemen zaten görüyorsunuz ayaklarımızın altında. Şuradan bakınca nehir bile gözüküyor. Bakın hemen nehir burada aşağıda kalıyor. Tabii bu olayın bir başlangıcı var. Ondan birazcık bahsetmek istiyorum. Şöyle bir yer bulabilirsem, telefonuma not aldım. Kronolojiyi atlamadan, bilgileri atlamadan size kısaca başlangıcından itibaren anlatmak istiyorum savaş sürecini. Biliyorsunuz burası Yugoslavya topraklarıydı. 1918 yılında kuruldu Yugoslavya. Efsanevi lider Tito. Hepiniz duymuşsunuzdur. 1980 yılında kendisi hayatını kaybediyor. Tito'nun ölümünden sonra Yugoslavya içerisindeki farklı etnik kökenler arasında, işte Sırplar, Boşnaklar, Hırvatlar, Slovenler arasında hali hazırda bulunan birçok sorunun üzerine ekonomik sorun da eklenince böyle anlaşmazlıklar çıkıyor. Yönetim sistemiyle ilgili anlaşmazlıklar çıkıyor. Mesela Hırvatistan ve Slovenya en zengin topraklara sahipmiş. Konum olarak da iyi bir yerde. Stratejik olarak da iyi bir yerde. O yüzden onlar kendi bağımsızlıklarını istiyorlar. İşte Hırvatistan, Slovenya, Makedonya ve Bosna'nın desteklediği konfederalizm yönetim biçimi var. Buna karşılık Sırbistan ve Karadağ'ın mevcut yönetimi devam ettirme çabası var. Böyle bir sürü problem yaşıyorlar. Bu arada kaleye girmemize gerek yokmuş. Buradan güzel bir manzara izleme noktası bulduk. Hemen ayaklarımızın altında Saraybosna. Bu dönemde Sırp Bilimler Akademisi bir manifesto yayınlıyor. Bu manifestoda diyor ki Sırplar Yugoslavya'nın yönetiminde daha çok söz sahibi olmalıdır. Yani ülke yönetiminde biz daha çok söz sahibi olalım diye bir manifesto yayınlıyorlar. Bu manifestoyu Sırp milliyetçileri destekliyor. Ve daha sonrasında ülkenin birçok noktasında protestolar başlıyor. Avrupa tabi bu durumdan birazcık tedirgin oluyor. Çünkü Avrupa'nın ortasında bir savaş tehdidi var. Bunun yanı sıra Yugoslavya'da yaşanacak bir dağılma, ülkelerin kendi bağımsızlıklarını ilan etmesi Avrupa'ya da sıçrayabilir. Mesela Fransa'da Korsiga, İspanya'da Bask, İngiltere'de İrlandalıların bağımsızlık mücadelelerine böyle zemin hazırlayabilir. Bunun yanı sıra buradaki ülkeler bağımsızlığını ilan edince Bosna da bağımsızlığını ilan etmek isteyecek. Bosna Müslüman. Fransızlar şöyle düşünüyor. Avrupa'nın göbeğinde bir İslam ülkesi, bir Müslüman ülke. Bu gibi farklı düşünceler var Avrupa'nın aklında. İşte savaş var vesaire bilmem ne derken bir sürü farklı düşünce dönüyor Avrupa'nın. Tabii Avrupa kendi çıkarını savunacaktır doğal olarak. Derken Yugoslavya'daki gerilim biraz daha artıyor. Ne oluyor? Sırbistan, Kosova ve Vojvodina'nın özerkliğini iptal ettiğini ilan ediyor. Bu ne demek? Yugoslavya Konseyi'ndeki oy haklarına ekstradan oy hakkı katmak demek. Yani Vojvodina ve Kosova özerk bölgesinin oy hakları Sırplara geçiyor. Tabi bu durumdan Slovenler ve Hırvatlar rahatsız oluyor. Bu arada yağmur birazcık başladı. Ben izninizle kapalı bir alana doğru geçiyorum çünkü hızlanıyor yağmur.
Bir tane sığınacak yer buldum kendime. Of, ne diyordum? İşte bu bölgelerin özelliklerinin iptal edilmesiyle konseyde oy hakkına, ekstra oy hakkına sahip oluyor. Yani yönetimde daha fazla söz sahibi oluyor Sırplar. Bu duruma Slovenler ve Hırvatlar tepki gösteriyorlar. Kısa bir zaman sonra önce Slovenya sonra da Hırvatistan bağımsızlığını ilan ediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Tabi bu duruma Sırplar tepki gösteriyor ve önce Slovenya'ya saldırıyorlar. Ama burada çok az Sırp yaşadığı için halktan bir destek bulamıyorlar. Askeri olarak da sanırım yani başarılı olamıyorlar operasyonlarında. Geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Hırvatistan'a saldırıyorlar. Oradan da geri çekiliyorlar. Böylece Hırvatistan ve Slovenya bağımsızlıklarını duyurmuş, ilan etmiş oluyor. Slovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlığından sonra Bosna'da bir referandum yapıyor. Bağımsızlık referandumu. Ve bu referandumun sonucunda sanırım %60 küsür filan bir katılım oluyor bu referanduma. %99.4 evet oyu çıkıyor. Yani bağımsız olalım oyu çıkıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var Bosna'da. Bosna'da yaşayan sadece Boşnaklar değil, Sırplar ve Hırvatlar da yaşıyor. Bu durum Sırplar ve Hırvatları rahatsız ediyor. Sırplar kendi aralarında ilan ediyorlar. Özerk bir bölge ilan ediyorlar. Saraybosna'ya yakın bir köyde bir bölgeyi Sırp Cumhuriyeti olarak ilan ediyorlar. Akabinde Sırbistan ve Karadağ 3. Yugoslavya Devleti'nin kurulduğunu ve Sırp Cumhuriyeti'nin yani Bosna toprakları içerisindeki Sırpların bağımsızlığını ilan ettiği Sırp Cumhuriyeti'nin de onlara katıldığını ilan ediyor. Böyle bir durum oluşuyor bu topraklarda ve bu durumdan sonra da Sırplarla Boşnaklar arasında çatışmalar başlıyor. İlk olarak Saraybosna kuşatılıyor. Daha demin gösterdiğim tepelere yerleşiyor Sırplar, Sırp milliyetçileri. Amaçları hem Saraybosna'yı hem bölgeyi ele geçirmek, burayı Boşnaklardan temizlemek. Yani etnik temizlik yapmak. Bunun için her türlü katliamı, cinayeti, tecavüzü 4 yıl boyunca yaklaşık 4 yıl sürüyor Bosna Savaşı. 1992-1995 yılları arasında kabul ediliyor ama Aralık 95'te resmen bitiyor savaş. Bu yıllar arasında burada yanlış hatırlamıyor isem 200 bin civarında insan hayatını kaybediyor. Yani Sırplar katlediyor, işte sivilleri öldürüyorlar, savaş suçları, soykırım. Yani bir savaşta olabilecek ne kadar kötü şey varsa ki zaten savaşın kendisi kötü ama bunun içerisinde görebileceğimiz ne kadar iğrenç ve üzücü olay varsa bu topraklarda maalesef yaşanıyor. Sırplar burada etnik temizlik yapmaya başlıyorlar ve biz de yakın tarihin gördüğü en acı olaylardan birine ne yazık ki şahit oluyoruz. Savaş sırasında Birleşmiş Milletler'in bazı yardımları olmaya çalışıyor bölgeye. Mesela bazı bölgeleri güvenli bölge ilan ediyorlar. Bunlardan birisi Srebrenica. Hepiniz Srebrenica soykırımını, Srebrenica katliamını en azından hayatınızda bir kere de olsa duymuşsunuzdur. Orası savaştan arındırılmış güvenli bölge ilan ediliyor. Birleşmiş Milletler'in askerleri o bölgeye gidiyor ve insanlar savaş bölgesinden kaçıp oraya sığınmaya çalışıyorlar. O bölgeye gidiyorlar. Tabii nüfus 9-10 kat artıyor. Sırplar hemen bu durumdan sonra çevreyi kuşatıyor. Yani Srebrenica'nın çevresi kuşatılıyor. Ne oluyor? Bölge Sırpların eline geçmiş oluyor. O yüzden oraya giden insani yardımı engelliyorlar. Elektriği kesiyorlar, suyu kesiyorlar. İnsanlar aç. Tedavi olacak yaralılar olamıyor. Orada bir Bosnalı askerler var o bölgeyi koruyan. O ara onlarla da çatışıyorlar. Ama oradaki Bosna askerleri oldukça azınlık ve onların da gücü bir yere kadar yani teçhizatı vesairesi bir yere kadar. Zaten savaş sırasında Bosna sanırım Hırvatistan'dan da bir ara destek istiyor. Çünkü çok geç sanırım askeri birlikleri kurulmuş. İşte teçhizatlar vesaire yetersizmiş. Bir ara Hırvatlarla birleşiyorlar öyle Sırbistan'a karşı, Sırplara karşı savaşıyorlar. Hatta Sırplar Mostar'ı ele geçirmiş. Hırvatlarla birlikte Mostar'ı alıyorlar. Daha sonrasında bir şey oluyor tam hatırlamıyorum olayı. Hırvatlarla Boşnaklar ters düşüyor. Bu sefer Hırvatlar Mostar'ı almaya, o bölgeyi ele geçirmeye başlıyor vesaire derken böyle hani detaylı olaylar da var. Ben ana hattından ayrılmak istemiyorum. Neyse işte Sırplar Srebrenica'yı almaya çalışırken bir yandan Boşnak askerler Srebrenica'yı savunuyorlar. Sırplar başarılı olamıyor derken insani yardımları kesiyorlar. Elektriği, suyu kesiyorlar. Tabii halk perişan. Srebrenica'da kuşatma altında. Sonra Birleşmiş Milletler diyor ki tamam ama burası güvenli bölge. Durdurun burada savaşı. Askerlerini gönderiyor.
Daha sonrasında şey diyor. Burayı silahsızlaştıracağız diyor. Yani silahlarınızı teslim edin diyor. Boşnak askerlerden silahları alıyorlar ama Sırplar silahları vermiyor. Böyle olunca durum daha da kötüleşiyor. 1995 yılında Sırp komutan Ratko Mladić'in emriyle Sırplar Srebrenica'ya girmeye başlıyorlar. Amaç kasabadaki halkı yok etmek. Yani Boşnaklara etnik temizlik uygulamak. Bölgede birleşmiş... Gök bile razı gelmedi yani bu katilin adını duymaya. Soykırımcının adını duymaya gök bile razı gelmedi yani. Ne diyordum? Yani Sırp güçleri kasabaya giriyorlar. Kasabayı da Hollandalı Birleşmiş Milletler askerleri koruyor. Sırp güçleri 30 tane Hollandalı askeri esir alıyorlar ve şöyle bir şey söylüyorlar. Bize kasabadaki Boşnakları teslim edin. Biz de size Hollandalı askerleri teslim edelim. Bir pazarlık. Hola, zdravo. Ciao. Böyle bir pazarlık yapıyorlar. 2 gün sürüyor bu pazarlık. Hollandalı bir komutan var. Birleşmiş Milletler komutanı. İsmi Thomas Kareman olması lazım. Yanlış telaffuz etmiyorsam. 2 gün süren pazarlığın sonucunda kabul ediyor. Hollandalı askerlerle yöre halkını takas ediyorlar. Yani o 20.000 Boşnak takas oluyor. Kaderleri Sırp komutanın 2 dudağının arasında kalıyor. Tam 5 gün içerisinde 8.372 Müslüman Boşnak Srebrenica'da katlediliyor dostlar. Bugün Srebrenica soykırım olarak kabul edilmiş durumda ve 11 Temmuz'da Srebrenica katliamı her sene anılıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kayıtlara geçen ilk soykırım bu arada. Bunu da söylemem gerekiyor. Katledilen insanların yanı sıra yaklaşık 30.000 insan da göçe zorlanıyor dostlar. Böyle acı bir tablo bırakıyor geride Srebrenica. Oldukça üzücü. Yani bu olayları anlatırken bile insanın yüreği sızlıyor. Neler yaşandığını düşünmek bile istemiyor insan açıkçası. Yani böyle biraz düşündüğü zaman yüreği sıkışıyor yani. Çok acı olaylar maalesef. Avrupa'nın göbeğinde böyle acı bir olay yaşanınca artık dur demek zorunda kalıyorlar. Yani çünkü Bosna'nın öyle bir konumu var ki hiçbir ülke buraya yanaşmıyor çünkü hiçbir şekilde stratejik bir önemi yok. Yani böyle zengin toprağı yok. Bir çıkarları yok, anladın mı? O yüzden bir çıkarı olmayınca ikiyüzlülüğünü görüyoruz devletlerin. Öyle insan hakkıymış bilmem neymiş filan umurlarında olmuyor yani. Yok burada insanlar katlediliyormuş filan. Bir de Müslümanlar katlediliyor burada. Orada bir aslında etnik ayrılık da var. Bunun dışında din ayrılığı da var. Yani gözlerini kapatmalarının sebeplerinden biri de bu. Ne yazık ki dünyada hem etnik açıdan hem böyle dini farklılıklar açıdan inanılmaz acı olaylar yaşanıyor. Yani sırf insanlar farklı dine inanıyor diye, farklı etnik kökenden diye katlediliyor ve bir kesim buna susuyor. Sırf çıkarları olmadığı için, onlardan olmadığı için. Zaten insanın en büyük ikiyüzlülüğü de sanırım bu olsa gerek. Her neyse en sonunda nihayetinde birileri bu işe dur diyor. NATO ultimatom veriyor Sırbistan'a. Yani Sırp askerlere. Komutan Mladić sallamıyor. Sonra bir ultimatom daha veriyor. Tabii ilk ultimatomdan sonra bir bombardıman oluyor Sırplara karşı. Hava saldırıları düzenleniyor. Sırplar çok etkilenmiyor. İkinci hava saldırısından sonra Sırplar geri çekilmek zorunda kalıyor. Derken aşağı yukarı 4 yıl süren bu savaşta 200.000 civarı kişi hayatını kaybediyor. Bunun yanı sıra 2 milyon insan da topraklarını, doğduğu vatanını, yurdunu terk etmek zorunda kalıyor. Srebrenica'da yaşananlar soykırım olarak kabul ediliyor ve sorumluları da savaş suçlarından yargılanıyorlar dostlar. Kim bu sorumlular? Sırp Cumhuriyeti lideri Radovan Karadzic, Sırp Devlet Başkanı Slobodan Milošević ve Sırp ordusu komutanı Ratko Mladić. Bu üçü savaş suçlarından ve soykırımdan yargılanıyorlar. Milošević yargılamalar sırasında hayatını kaybediyor. Ama diğer iki şahıs ömür boyu müebbet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılıyorlar. Savaş suçlarından ve soykırımdan dolayı. Yani ana hatlarıyla elbette yaşanan çok fazla acı olay var. Detaylarıyla bunu araştırın, okuyun, bilen kişilerden, belgeselleri izleyin. Coşkun Aral 32. gün veya o dönemin haberleri, başka belgeseller vesaire. Burada yaşananları anlatan insanların belgeselleri, yazılan kitaplar. Araştırın isterim. Daha detaylı bilen, detayları bilen
kişilerden, doğruları bilen kişilerden araştırın isterim. Ben sadece ana hatlarıyla, bu insanlar anlattıklarından ana hatlar çekerek böyle bir metin oluşturdum kendime. Ondan yola çıkarak bir bilgi vermek istedim sizlere. İnanın daha fazla detayına girmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi kullanacağım ufak bir kelime hatası birçok insanın kalbini kırabilir. Ülkemizde de Boşnaklar yaşıyorlar. Eminim ki bu videoyu izleyeceklerdir. Onlara da selam olsun. Böyleydi, ana hatlarıyla bahsetmek istedim. Mostar'da bahsetmek istememiştim. Ya ülkeye daha yeni adım attım. Anlatmam gerekiyor bir şeyler biliyorum ama böyle fotoğrafları falan gördüm ya, böyle yüreğim kaldırmadı gerçekten. Dedim ki yani en azından bu videoluk şey yapayım. İnsanların nereden araştırabileceklerini söyleyeyim. Belki dedim hani Saraybosna'da yüreğim kaldırırsa birkaç kelime bahsedebilirim bu durumdan. Ve birkaç kelime de olsa bahsettim. Umarım bir hata yapmamışımdır. Yani kusurum varsa affola. Eksik bir şey anlattıysam, ki mutlaka eksik anlatmışımdır da yanlış bir şey anlatmamak önemli. Affola. Şöyle kameramı da sileyim, bir yandan yağmur yağıyor. Şimdi çarşının o tarafa doğru döneceğim. Son olarak sizlere buradaki fiyatları göstermek ve şeyden bahsetmek istiyorum. Konaklama imkanlarından bahsetmek istiyorum. Öyle videoyu bitiririz. Güzel bir yağdı. Şimdi devam ediyor. Berekettir, yağsın. Şimdi gelelim Saraybosna'ya geldiğinizde nerede kalabilirsiniz ve kaç para harcarsınız konaklama için. Ben hostelde kalıyorum. Benim kaldığım hostel gecelik 9 euro. Zaten bu videoda gördünüz benim odamı. Hostel dediğimde paylaşımlı odada kalıyorsunuz. Yani en az 4 yatak oluyor ya da 3 yatak oluyor. İşte en fazla 15-16, bazen 50'ye kadar çıkan odalar oluyor. Ama onlar biraz daha nadir bulunuyor o tarz hosteller. Genelde 8 ya da 10 yatak olur. Paylaşırsınız. Saraybosna özelinde söylüyorum. 7 euro ile 15 euro arasında değişiyor hostel fiyatları. Otelde kalmak istediniz. Tek başınıza odanız olsun, tuvaletiniz olsun, daha rahat edin. İstediğiniz ne kadar? 25 eurodan başlıyor. Bazılarında kahvaltı dahil, bazılarında kahvaltısız. 25 euro ile tahmin edebilirsiniz ki 100 küsür eurolara, 200 eurolara kadar çıkıyordur gecelik. Şimdi bir tane restoran gözüme kestirip sizlere fiyat da göstermek istiyorum ki Maraşlı abiyi duydunuz. Burada hala Türk lirasıyla gezilir dedi. Açıkçası benim de gördüğüm o. Yani Türkiye'de gelir elde eden birisi Bosna Hersek'e tatil yapmaya gelebilir. Bir tane restoran buldum. Buranın menülerine bakalım. Yemek kısmına bakalım önce. Pizza 20 mark diyor, yani 10 euro. 2'ye bölün direkt. Burada pizza çeşitleri hepsi 20 mark, yani 10 euro. Kahvaltılıklar 20 mark var, 50 mark var, 20 mark var. Yani 10 euro, 25 euro. Omlet 12 mark mesela, 6 euro. Burada geleneksel yemekler var. Mesela gözüme mercimek çorbası kestirdim, 10 mark. Yani 5 euro. Burada Sarayevska, yani Saraybosna çorbası diyor. O da 10 mark, 5 euro. Burada bir tane köfte çeşidi gördüm. Hatta burada bir tane daha köfte çeşidi var galiba. İkisi de 10 euro porsiyonu. Yani 20 mark yapıyor. Burada buranın yerel lezzeti olan cevap çiçi, yani köfte. Büyük porsiyonda 10 parça var. 14 mark. O da 7 euro yapıyor. Küçük porsiyonda 5 parça var. 3,5 euro. O da 7 mark yapıyor. İşte sosis var. 10 euro. Yani 20 mark. Karışık et büyük porsiyon 75 mark diyor. Böl 2'ye 37,5 euro yapıyor. Pleskavica var buranın yerel lezzetlerinden. Bundan hamburger yapıyorlar. 10 euro, yani 20 mark. Yani aşağı yukarı 10-15 marka karnınızı doyurursunuz. Hadi 20 mark diyelim. Yani 10 euroya karnınızı doyuruyorsunuz ki burası da böyle büyük bir restoran. Bahçesi var. Ve çarşının içerisinde tahmin edebilirsiniz ki arka sokakta yemek yemekten bir tık daha pahalıdır. Şöyle içeceklere bakalım hemen. Bosna kahvesi 4 mark, 2 euro. İşte Coca-Cola diyor 6 mark, yani 3 euro. Burada Sprite var 3 euro. 3 euroya bir şey içebiliyorsunuz. İşte çay var 2 euro. Kahve de 2-3 euro. Limonatalar 3,5 euro. İşte kahveler burada 3,5 euro. Burada tatlı var. Trileçe buranın yerel lezzetlerinden 3 euro. Baklava var 3 euro. O da dilimi. Fiyatlar bu şekilde dostlar. Şöyle göstermiş olayım sizlere. Burası bir han. Yani eminim buradan bir tık daha düşük, hatta daha da uyguna fiyatlar bulabilirsiniz. Benim gibi düşük bütçeli geziyorsanız. Daha pahalı restoranlar da vardır, yani yok değildir.
Fiyatlar da bu şekildeydi. Hediyelik eşya dükkanına gittiğinizde de işte 1-2 euroya vesaire bir şeyler alabilirsiniz. Kahve takımlarını gösterdim, fiyatlarını. İşte 20 eurodan başlıyor kahve fincanı takımları vesaire. Fiyatlar da bu şekildeydi dostlar. Artık bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Elimden geldiğince Saraybosna'yı gezdim. Tam Mostar'dan buraya gelişten başladık. Nasıl gelebileceğinizi de göstermek istedim. Saraybosna'yı da gezdik. Dilim döndüğünce hem burası hakkında bilgi verdim, hem geçmişte yaşananlardan birazcık bahsetmek istedim. Umarım kimsenin kalbini kırmadan bunu başarabilmişimdir. Yanlış bilgi vermemişimdir. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak isterseniz, beni desteklemek isterseniz yine çok sevinirim. Videolardan haberdar olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Böylelikle ben video paylaştığımda haberdar olmuş olursunuz. Bu videonun yayılmasını istiyorsanız işte beğenin, yorum atın. Daha yeni kitlelere ulaşalım. WhatsApp gruplarında eşinize, dostunuza gönderebilirsiniz. Böylelikle beni desteklemiş olursunuz. Bu videoluk bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Adios amigos.